Küçük akrepler var, hamam böcekleri var. Akrepi çikolatayla kaplayıp bu şekilde servis etmiş. İnanılmaz güzel ya, bu ne ya? Özelliği mısır unundan yapılması ve bu şekilde döner gibi diziyorlar. Ve önünde yine sıra var, görüyorsunuz. Önünde hep sıra var zaten. Abi bildiğin şu an önümüzde parçalara ayrılmış çekirgeler var. Evet, çekirgenin tadını yorumluyorum size şu anda. Sonu gelmiyor, baksana. Yemeğin sonu gelmiyor abi. Ve herkese güzeller güzeli Meksika'dan, Meksika'nın başkenti Mexico City'den günaydın. Yeni bölüme, yeni bir haftaya hoş geldiniz. Evet dostlar, bu hafta Mexico City'deyim. Hatırlarsınız, daha önce Mexico City'nin videosunu yapmıştım. Bu hafta şehri tanıtmıyoruz. Bu hafta Meksika yemeklerini tanıtıyoruz. Ben şimdi otelden çıktım. Oteli arkamda bıraktım, görüyorsunuz. Şurada Sheraton'un otelinde kalıyoruz. Hemen yanında Starbucks vardı. Ben de Türkiye'de bulamadım. Yurt dışında da içmeyi en sevdiğim şeylerden birisi olan matcha frappuccino aldım bir tane. Bu matcha'yı Türkiye'ye getirmişler daha önce ama Türkiye'deki insanların hiçbirisi sevmemiş. Kınaya benziyor demişler tadı. Sordum daha önce Starbucks'lara. Tutulmayınca da iptal edilmiş. O yüzden yok artık ama nedense ben bayağı seviyorum bunu içmeyi açıkçası. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün deliler gibi yemek yiyeceğim. Evet, bugünün konusu tamamen Meksika yemeklerine ait. Şu anda şehir merkezindeyim. Şu gördüğünüz yerde Özgürlük Anıtı. Bayağı önemli bir yer şehirde aslında bakarsanız. İlk yiyeceğimiz yemeklerden bir tanesi tortas. Şimdi onu yemeye gidiyorum. Kahvaltı olarak onunla başlayacağım. Daha sonra taco yiyeceğim. Aslında Meksika'da bir sürü çeşit taco var. En ünlü iki tane tacodan yiyeceğim. Bir tanesi Taco El Pastor, bir tanesi Taco de Canasta diye geçiyor. Onların ne anlama geldiğini, nasıl yapıldığını, farklılıklarını anlatacağım. Bu iki çeşit tacoyu yedikten sonra asıl bugünün en önemli şeylerinden birisi olan çekirge yiyeceğim. Hayatımda ilk defa çekirge yiyeceğim dostlar. Aslında çekirge Meksika City'de, hatta Meksika'da yaygın bir yiyecek. Tacoya bile koyuyorlar çekirgeyi açıkçası. Evet, gelmek istediğim ilk noktalardan bir tanesine geldim. İlk noktamız, ilk yiyeceğimiz şey tortas dostlar. Şöyle bir yere geldim, internette baktım. Birkaç tane yer en iyi tortasın burada olduğunu yazıyordu. Ben de ona güvenip buraya geldim. Evet dostlar, içeriye girdim şimdi restoranın. Önce sordum, az önce gördünüz. Neleriniz var dedim. Önce bir tanıttı sağ olsun. Bu arada Meksika'da İngilizce bilen insan bulmak gerçekten zor. Sonunda İngilizce bilen birine denk geldim. Evet, şimdi tortasla taco arasındaki farkı sordum mesela ne diye. Tortas ekmekle hazırlanıyor gördüğünüz gibi şu şekilde. Taco ise tortilla ile hazırlanıyor. Mısır unuyla yapılan tortilla ile hazırlanıyor. Aradaki fark buymuş. Bir de içine koydukları şeyler bazen değişiyormuş ama o çok önemli değil dedi. Taco'nun içine de buraya koyduklarımız aynısı koyulabilir dedi. Yani genel olarak olay, aradaki fark. Birisi ekmekle, birisi tortilla ekmeğiyle yapılıyor. O kadar dostlar. Şimdi hazırlıyorlar bakalım bana ve geldi. Evet. Diyorum, şimdi tortası önümüze aldık arkadaşlar. Şöyle de bir de kendi biberleri varmış şu şekilde. Kendi resipi, kendi formülleriyle yapıyorlarmış. Böyle dediler açıkçası. Bunun tadına baktım. Acı. Ama çok aşırı acı değil. Çok güzel bir acı. Biliyorsunuz Meksikalılar acı seviyor. Bunu artık dünyada bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum. Şimdi tortas. Tortas normalde, bu ekmek normalde kızartılır dedi. Ama 1950'den sonra tortas ekmeği kızartılmaya başlamış. Onlar 1937'de büyük dedesi açtığında öyle bir olay yokmuş. Formülü hiç değiştirmemiş burası. Bu şekilde devam ediyormuş. Bir de diğer tortas ekmeklerinin boyutu normalde daha büyük oluyor. Bunlar daha küçük boyutta ekmekle şu şekilde servis ediyorlar. Ağzımın suları akıyor. Kokusu da gayet güzel. Tadına bakalım. Gerçekten çok güzel. Eğer çok fazla yemek yemeyeceğimi bilseydim şu anda 4-5 tane daha sipariş verebilirdim şundan ya. İnanılmaz güzel ya. Bu ne ya? Ekmeğin tadı çok güzel. Abi ekmekleri çok güzel ya. Bu adamların harbiden ekmekleri çok güzel. Ekmeğin tadını çok sevdim. Sadece şu ekmeği verse yerim herhalde. Tek diyebileceğim şey porsiyon küçük. Yani ekmeği bir tık daha büyük yaptırabilirlermiş ya. Yani porsiyon küçük böyle. Tortasa puanım 10 üzerinden 9 dostlar. Şu an 10 üzerinden 9'la başladık. Bakalım günün geri kalanında neler olacak. İlk yemeğimiz buydu. Ben bunu şimdi bitiriyorum. Ondan sonra devam ediyoruz. Takocuya gideceğiz. Evet, taco yemek istediğim yerin hemen hemen yakınlarına geldim sayılır. Şimdi 2 dakikalık yürüyüş yolum kaldı. Bu arada şeye uğradım. Yol üzerinde böyle bir yer buldum. Central Market, yani merkez market yerinin yanından geçiyordum. Orayı da size göstermek istedim geçerken. Bakın burada neler var. Bunlar böcekler. Dostlar, karınca şu. Gördüğünüz ya da örümcek. Oha. Bu galiba çekirge. Şöyle balıklar var. Burada akrepler var, görüyorsunuz. Küçük akrepler var. Hamam böcekleri var. Eğer susamlı akrep istiyorsanız susamlı akrep de var gördüğünüz gibi. Balık standları var. Şu midyelerin büyüklüğüne bak. Oha. Bu ne ya? Hayvan gibi. Şunun diline bak. Aha, bu ne? Bu ne? Kuşlar. Güvercin mi bu ya? Ana, bildiğin güvercin bunlar ya. Yazık hayvana. Güvercin yiyorlar. Şöyle ilginç bir tezgah buldum. O tezgahı da çekeyim size.
Abi buradaki bütün böcekleri bu şekilde sıralamışlar. Tarantulaya kadar. Şu gördüğünüz tarantula dostlar. Başka bir şey değil. Kurtlar, çekirgeler, böcekler. Her türlü böcek var burada gördüğünüz ya. Bunlar ne böceği abi bunlar ya? Çok ilginç. Akrepi çikolatayla kaplayıp bu şekilde servis etmişler. Koca akrep ne hale gelmiş. Burada da şu şekilde servis ediyorlar. Çok ilginç. Evet, içeriden çıktım. Şimdi gerçekten çıkana kadar çok daha farklı şeyler gördüm. Mesela tekila gördüm. İçinde akrepler vardı. İçeride yiyen kimse görmedim bu arada. İçeride bayağı bir turist vardı. Bir sürü restoran falan filan var küçük çaplı. Ama kimse böcek yemiyordu açıkçası içeride. Onları kimler yiyor, ne zaman satıyorlar bilemedim. Bir sonraki geldiğimde oradan birkaç tane böcek yiyeceğim ya. Yapacağım bunu. Evet, bu arada Mexico City'de dikkat ettiğim bir şey var arkadaşlar. Dünyada sokak satıcılarının en fazla olduğunu gördüğüm şehirlerden bir tanesi. Burada neler satıyorlar? Mesela bak, çekirge satıyorlar burada. Çerez merez falan filan satıyor. Şu şekilde büfeler her yerde dolu ve insanlar buralardan yiyor genellikle. Burada mesela taco satıyorlar şu anda. Gördüğünüz yerde. Burada ne satıyorlar onu anlayamadım bile. Ana sokaklarda o kadar büfe yok ama böyle ara sokaklarda gördüğünüz gibi şu anda burada ne satıyorlar? Tortilla falan satıyorlar galiba. Burada yine taco satıyorlar. Bak, insanlar taco yiyor burada. Evet, gelmek istediğim restoranın önüne geldim. Şimdi arkamda görüyorsunuz El Hoquito diye bir yer. İçeriye girmeden önce size dışarıda taconun nasıl yapıldığını, ne olduğundan bahsedeceğim. Taco El Pastor'un. Dostlar, şu gördüğünüz bildiğimiz şu anda bizdeki dönerci gibi görüyorsunuz bak. Bildiğin döner gibi eti kesiyor. Taco El Pastor deniyor buna. Yani bizdeki dönerin aynısı açıkçası ve Meksika'ya Lübnanlılar tarafından, Araplar tarafından aynı zamanda Arap takosu da deniyor. Ben de şimdi içeriye gireceğim. Bu Taco El Pastor'dan isteyeceğim. Bakalım tadı nasıl. Evet, şimdi içeriye girdim. Bir tane masaya oturdum. Eskiden dışarıda oturma yerleri vardı. Şimdi onları kaldırmışlar. Şu şekilde içerisi gördüğünüz gibi. Bayağı sessiz, sakin bir yer aslına bakarsanız. Menüyü aldım. Menü bu arada İspanyolca. Size daha önce söylediğim gibi Meksika'da İspanyolca konuşuyor herkes. Her şey İspanyolca. İngilizce bilen insan bulmak gerçekten çok zor. O yüzden az önceki restoranda İngilizce bilen birini bulunca gerçekten mutlu olmuştum açıkçası. Şimdi şöyle bakıyorum. Pastor var. Bir de pastor queso var. Queso peynirli demek. Evet, şimdi dışarıya çıktım. Takolarımın yapılışını çekeyim dedim size şu şekilde. Evet, küçük bir tortilla ekmeği görüyorsunuz. Özelliği mısır unundan yapılması. Ve bu şekilde döner gibi diziyorlar. Arkadaş kesiyor. Aynı bizdeki gibi. Ondan sonra bunlar benim. O ikisi benim. Ve takolarım geldi sonunda. Şöyle gösteriyorum hemen size. Şu gördüğünüz pastor olan, yani peynirsiz olan, şu şekilde sarıp veriyorlar bunu. Bir de peynirlisi var şu şekilde. Bunu kendin sarıp yiyorsun. Ve böyle soslar getirdiler. Şu gördüğünüz soslardan hangisini deneyeceğim bilemiyorum. Sos kullanmadan denedim önce. Bir de ben kendinden zaten acı. Ben kendim acı koyacağım. Bu şekilde. Şu kırmızının acı olduğunu düşünüyorum artık. İçinde soğan var, eti var. Bir de guacamole sos var. O kadar, başka bir şey yok. Gayet güzel, gayet hoş. Şimdi bir de peynirlisini deneyelim bakalım. Peynirsinin içine de şöyle hangi sosunu atayım? Birazcık attık. Yani kötü değil, güzel ama 10 üzerinden 6-7 falan veririm en fazla. Peki güzel tavuk döner yapan yerler var, onları bile kat kat tercih ederim buna açıkçası. Yolda giderken yine durmak zorunda kaldım çünkü giderken şöyle bir yer keşfettim, arkamda gördüğünüz yeri. Önünde bayağı bir sıra vardı, görüyorsunuz bak, bir sürü insan burada toplanmış. Taco falan yiyorlar. Ben de merak ettim. Burada sordum ne takosu yiyor bunlar diye. Tacos de canasta yiyorlar. Benim az sonra yemeğe gittiğim, yani şu anda hatta yemek için yola düştüğüm takonun aynısından yiyorlardı. Burası bayağı ünlü herhalde. Bayağı insan toplandığını gördüm. Ucuza da satıyorlar bayağı. Dostlar, bu takonun adı tacos de canasta. Canasta demek sepet demek açıkçası. Canasta'nın tam tercümesi bizde sepet oluyor. Yani sepette taco yiyorum şu anda. Sebzeyle dolduruluyor genellikle. Daha sonra kapatıyor ve haşlıyor. Haşladıktan sonra daha buharları çıkarken, daha hala sıcakken sepetin içine koyuyorlar, sepeti kapatıyorlar. Sokakta çok fazla görebiliyorsunuz. Bu en basit ve en ucuz taco Meksika'da. Yumuşacık ve su gibi şu anda. Şu şekilde. O yüzden buna ıslak taco da diyorlar açıkçası. Şimdi bir sonraki yere gideceğim. Orada sepeti de çekeceğim. Orada daha ayrıntılı anlatırım. Evet dostlar, şimdi Mexico City'nin tam merkezine geldim. Arkamda gördüğünüz kocaman Meksika bayrağından zaten anlıyorsunuzdur. Şu şekilde etrafı göstereyim size. İleride bir tane katedral var, Meksika için çok önemli olan. Onun tarihini ve anlamını daha önceki videomda anlatmıştım eğer izlediyseniz. Taco yiyeceğim yerde hemen burada. Şurası Mexico City'nin ana alışveriş sokağı diyebilirim size. Meydanın hemen yanında, şuradan başlıyor. Bayağı uzun bir süre şu şekilde devam ediyor.
Evet, şimdi sokağa giriş yaptım. Şöyle sokağın bir etrafını göstereyim. Her yerden güzel müzik sesleri yükseliyor. Bayağı kalabalık bir sokak. Sonunu göremiyorsunuz zaten. Ve yemek yiyeceğimiz yerde burası dostlar. Tacos de Canasta Los Especiales diye bir yer. Önünde yine sıra var görüyorsunuz. Önünde hep sıra var zaten. Burası en kalabalık, en çok sıra olan yerlerden bir tanesi. Bu sıra yine iyi yani şu anda. Can I have 3 tacos de canasta? 3. How much? 25 pesos. Okay. That's enough. Evet dostlar, sistem şu şekilde işliyor. Değişmiş son geldiğimden beri. Burası kasa. Gördüğünüz yer kasa. Kasadan parayı veriyorsunuz. Kaç tane istediğinizi söylüyorsunuz. Şu şekilde 3 tane istiyorum dedim. 3 numaralı bana şey verdi. Şimdi bu 3'ü arkadaşa vereceğim. Evet, şimdi bana buradan 3 tane verdi. Gracias. İçeriği görüyorsunuz, inanılmaz kalabalık. Şimdi kendimize oturacak bir yer bulalım ve oturalım. Bak şimdi ortaya böyle bir yer kurmuşlar. Bu da değişmiş, bak eskiden böyle değildi. Şu guacamole sos, ondan sonra soğan muan var, turşu falan filan var, marul falan var. Tabağımıza bunlardan alacağız, ondan sonra bir yere geçeceğiz. Evet, herkesin bakışları arasında şöyle köşede bir yere geçtim. Şuradan guacamole sosumu aldıktan sonra şu şekilde hazırladım tabağımı şimdi. Bir tanesinin üzerine şu şekilde sos döktüm. Bakalım o şekilde deneyeceğim. Bir tanesini hiçbir şeysiz deneyeceğim. Evet, tadı en son yediğim seferde hala aynı. Efsane güzel tadı. Böyle bir de yakından görüntüsünü çekeyim size şu şekilde. Evet, tadı güzel. Evet, şimdi dışarıya çıkarken size tekrar şu sepeti göstereyim. İşte bu sepetin içinden verip ondan sonra veriyor bize. Gracias, muchas gracias. Gördüğünüz bu sepetin içinde şu anda buharla takolar pişmeye devam ediyor. Bak zaten poşetin halinden anlıyorsunuz. Evet dostlar, yine karanlık bir yere geldim. GoPro'nun çok iyi çekim yapamayacağı bir yeri buldum, oturdum. Azul Restoran diye bir yere geldim. Meksiko City'deki en pahalı restoranlardan bir tanesi olarak geçiyor. Nerede önden bir şey getirdi. What is this? Shrimp soup, so it's a welcome. Shrimp soup. Yes, it's Okay. a welcome. Alright, thank you very much. Evet, karides suyu getirdi abi. Hoş geldin olarak. Bildiğin karides kokuyor bu arada. Evet, bunun tadı da çok güzel değilmiş açıkçası. Çok beğenmedim. Çekirgemiz geldi. Buraya guacamole sosu getirdiler. Şimdi ne yapacağız? Bunları sandviç gibi yapacağız. İçine koyacağız. Ondan sonra yiyeceğiz. Hadi bakalım. Tabii parçalara ayırmışlar çekirgeyi. Bir bütün olarak değil. Parça parça şu şekilde duruyor. Abi bildiğin şu an önümüzde parçalara ayrılmış çekirgeler var. GoPro'yla çok iyi çıkmıyor. O yüzden ne yapacağız? Şöyle yapacağım. Telefonla çekeceğim. Telefonla çektiğim görüntüyü yayınlayacağım. Muhtemelen telefonla çok daha güzel çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Şu anda gösterdim zaten size ne yediğimi. Şu şekilde az önce hazırladığım. Evet, yiyorum şimdi. Çekirgenin çok tadını almıyorum şu anda. Neden? Üzerine çünkü hayvan gibi sos döktük. Şöyle evet, şu şekilde çatalla aldım abi. Tamam mı? Evet, çekirgenin tadını yorumluyorum size şu anda. Abi berbat. Bak, berbatın daha ötesi ya. Hayatımda yediğim en kötü şeylerden bir tanesi olabilir herhalde. Gerçekten çok kötü. Şöyle yediğim zaman, sosla birlikte yediğim zaman okey. Güzel, zaten sosu o yüzden getiriyorlar anladığım kadarıyla. Ama az önce kendi başına yedim. Harbiden çok kötü tadı ya. Abi bir defa inanılmaz tuzlu. Abi çok tuzlu. İnanılmaz tuzlu ya. Bu ne abi? Ya bildiğin böyle bir pislik ya tadı. Anladın mı? İğrenç bir tadı var ya. Çok kötü ya. Hayatımda hiç yememişimdir herhalde ya. Ya düşünüyorum şu anda daha kötü ne yemiş olabilirim diye. Yemedim yani. Bu kadar kötü tadı, bu kadar iğrenç olan bir şey yemedim yani. Tuzlu olmasının dışında bir şey var ya. Çiğnediğin zaman böyle ağzına böyle bir iğrenç bir tat geliyor. Yani ne olduğunu tarif edemiyorum size. Ekşi. Ekşimsi bozulmuş sanki bir tat geliyor böyle. Sanki bir şey bozulmuş abi. İçinden bir böyle sıvı çıkıyor böyle hayvanın. Gerçekten hiç güzel olmuyor o çıkan sıvı da. Neyse. Biz şunu da bitirelim. Ondan sonra devam. Evet dostlar, Azul Restoran'tan çıkıyorum şimdi. Restoran olarak gerçekten çok güzel bir ortam var. Mutlaka diğer yemekleri çok güzeldi. Ama çekirgenin zaten kendisi iğrenç bir şeymiş. O yüzden yapacak bir şey yok. Hani adamları da suçlamamak lazım. Çünkü zaten çekirge kötü yani. Nerede yersem yiyeyim muhtemelen pişman olacaktım. Ama pazar yerinde yeseydim ve beğenmeseydim muhtemelen şöyle bir izlenim olacaktı kafamda. Ben pazar yerinde yedik, ucuz yerde yedik, ondan beğenmedim diyecektim. Şu anda en azından şundan eminim. Çekirge kötü. Şimdi arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Bu ana yola çıktım, bu alışveriş yolu dediğim yere. Ondan sonra güzel bir şeyler yemeye gideceğim diye umuyorum. Casa de los Abuelos. La Casa de Abuelos. La Casa de Abuelos'muş yani House of Grandfathers.
Yes. Yani dedelerin evi falan öyle bir şey demek yani. Büyük dedelerin evi falan öyle bir şey demek. Siparişlerimizi verdik dostlar. Ne sipariş verdik? Enchilada söyledik. Bir de quesadilla söyledik. Onlar geldiğinde ne olduklarını anlatacağım size. Önden şöyle bir şey geldi. Şu şekilde bildiğimiz cips gibi görüyorsunuz. Bunun bir adı varmış. Yahaira söyledi gerçi de unuttum şimdi. O da lavaboya gitti. Fasulyeyi ezmişler şu şekilde, şu hale getirmişler. Bu şekilde yiyorsunuz. Yanına tabii ki her yerde olduğu gibi yine guacamole sostan, yine avokado sosundan getirdiler. What was the name of this in Spanish? Totopo. Heh, Totopo. Evet, şimdi öğrendim bak adını. Totopo'ymuş bunun adı. Totopo. Yemeklerimiz geldi şu şekilde, şu anda servisi yapılıyor. Önce enchiladas önüme geldi şu şekilde. Abi ne sipariş verdiğimi bilmediğim için önüme bayağı bir şey geldi. Sanki bugün az yemek yemişim gibi. Ya şu an yandım ya. Abi bu ne ya? Sonu gelmiyor baksana. Yemeğin sonu gelmiyor abi. Quesadilla cheese. Ha okey. Bu peynirli quesadilla'ymış. This? Tinga de pollo. Tinga di bu da soğan ve okey onions. Bunun içinde dostlar peynir var, soğan var, bir de tavuk var şu şekilde. Şimdi enchiladasımın içinde neler var? Bunun içinde tavuk var. Şu şekilde gösterebilecek miyim elimi bulamadan? Şu şekilde içinde tavuk var. Üzerinde peynir var. Salsa sosu var. Şu yeşil olan salsa sosu. Peynirli olan quesadilla'yı yedim. Şu şekilde içi. Bu güzel. Tadını gerçekten çok beğendim. Sos falan atmaya da gerek yok içine. Gayet güzel tadı. 10 üzerinden 8'i hak ediyor. Okay. Şunu denedim dostlar az önce. Bunu çok beğenmedim açıkçası. Biraz çok ıslanmış, içinde çok fazla soğan var falan. Çok hoşuma gitmedi açıkçası. Ama peynirli olanını gerçekten çok sevdim ama bir numaram enchiladas. Evet, böylece bütün hepsini size tanıttım. En son birazdan churro gelecek. Churro yiyeceğim, onu göstereceğim bir de size. Ondan sonra yemek seansını kapatacağım. Tadına bakıyorum. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Gerçekten tadı çok güzel. Tadı güzel, üzerindeki şekerden dolayı tadı güzel. Neye benziyor biliyor musunuz? Bizdeki lokmaya benziyor abi. Bildiğin lokma dökülüyor zaten aynı şey. Kızartılmış hamur sonuçta. Aynı şey, çok bir fark yok. Üzerine de şeker koymuşlar. Başka hiçbir fark yok. Evet, Meksika yemekleri videosunun sonuna geldik dostlar. Evet, en beğendiğim şey ama tortas oldu. Kesinlikle tortasa bir daha geldiğimde direkt gideceğim. O çok güzeldi, çok güzeldi. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta yeni bir macerayla, yeni bir ülkede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Şöyle biraz yedireyim abi, her yerine gelsin. O sos olmazsa yenmez çünkü bu. Getirdikleri sos burada. Bak getirdikleri sos burada. Şu önden getirdikleri. Şu ana kadar getirdikleri her şey iğrenç. Şu guacamole dışında, şunun dışında. Zaten onu da her yerde veriyorlar artık. Yani bir de bunu parçalamışlar. Parçalanmış hali bu bile. Can I take a video at the same time? Awesome, perfect. Ondan sonra ya o takocuda ya diğer takocu. Ya o takocu. Ondan sonra bu neydi ya?